Merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölümle yine birlikteyiz. Geçtiğimiz bölümde sizinle birlikte bir halker çalışması yapmıştık siyah zemin üzerine. Bu bölümde de yine halker deseni üzerinden yani iri motiflerle yazı kenarına nasıl desen yerleştireceğimizi öğreneceğiz. Şu ana kadarki öğrendiğimiz motiflerle. Bu aralıkta hani size bazı bölümlerde yani yakın zamandaki bazı bölümlerde bir fırça çalışması gösteriyorum. Bir desen üzerine yoğunlaşıyoruz. Bir fırça çalışması gösteriyorum. Bir desen üzerine yoğunlaşıyoruz. Hem sıkmak istemiyorum. Sürekli desenlerle yoğunlaştırıp çünkü aslında daha desenlerimizi halletmedik. Bunların iyicene yerine oturmuş olması gerekiyor. Bu arada sizi birazcık sıkılmanızı engelleyecek olan unsur. Aynı zamanda da desenlerimizi yaparken fırçalarımızın da gelişmesi için elimize iki kabiliyeti yerleştireceğimiz bir durum olması gerekiyor. Çünkü tesip sanatında her şeyi bir arada siz yapacaksınız. Eskiden saray nakkaşlarında her işin bir uğraşanı varmış, mesela cetvelkeşler, tasarlayanlar, boyayanlar ayrı falan, ama şimdi bütünüyle siz uğraşacağınız için hepsine de alışık olmanız gerekiyor. O yüzden hem desen üzerinde yoğunlaşıyoruz hem de fırçalarımızı geliştiriyoruz. Şimdi kameramı yaklaştıracağım masaya doğru yine. Evet. Buraya kare bir desen çizdim ben. Sanki hani kare bir yazımız varmış da onun dışına bir desen çizecekmişiz gibi hayal ettim. Buraya kendi ismimi karaladım falan kalemle. Burada 12 santimlik bir kare var. Düzgün bir kare nasıl çizileceğini size daha önce cilt kapağı yaparken değil, şemsiye deseninin ilk başında anlatmıştım. Yine çift gönye kullanarak güzel bir kare çizdim. 12 santime 12 santim. Daha sonra etrafına 1 santim boşluk bıraktım. Her tarafından 1 santim, 1 santim. Onun etrafına bir tane daha çizgi çektim. Bu aralıkta tesip sanatında hat ve tesibi birbirine ayırırken kullandığımız geçme, kurt, cetvel örnekleri olacak. Onunla alakalı başka bir ders yapacağız. Şimdi orayı es geçiyorum. Desenleri biz hani daha öğrendik diye. Onu da öğreteceğim tabii ki de ilerleyen zamanlarda. Şimdi bu karenin orta noktalarını bulalım ilk etapta. Orta noktasını ölçtük. Alt kısımda 6'dır bu. Yukarıdaki kısım biraz daha büyüdüğü için 1 santim daha geniş. Yazı kenarını tasarlarken ne genişlikte bir desen yapacağımızı aslında yine yazı belirler. Bu hani sizin tasarımınız illaki sizin istediğiniz ölçüde olacak. İsterseniz çok küçücük bir desen de yapabilirsiniz. İsterseniz kocaman bir desen de yapabilirsiniz buna, şöyle kocaman. Ama genel göze hoş görünen, yazıyı ön planda tutacak olan ölçüye daha ziyade şey demişler. Yazının eninin 1/3'ü. Hani yazı neyse burada 12 santimlik bir kağıt kesiğimiz var. Yazının olduğu yerde. 12 santimin 1/3 nedir? 4. Geçmeleri de koyalım. 5 olsun, biz buna 5 santimlik bir ölçü biçelim yazı kenarı olarak. Hatta biraz geçirebiliriz bile. Ne yapıyorum? Buradan 5 santim ölçüyorum. Buna geçmeyi dahil edebilirsiniz de, etmeyebilirsiniz de. Ben rahat bir alanda desen göstermek için size 5 santimlik bu taraftan da 5 santimi işaretleyelim. Buradan da evet.
İki taraftan da 5 santimi çizdik ve bir köşe oluşturduk. Daha sonra köşemin köşe kısımlarını da belirginleştiriyorum. İçteki köşelerle dıştaki köşeleri böldüm. Dolayısıyla şöyle bir parçam kaldı. Bu desenimizin kaçta kaçı oluyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'de 1'i. 8'de 1'ine ben şu ana kadarki öğrendiğim helezonlardan çizeceğim. Ama bizim helezonumuz nasıldı? İki yuvarlağın arasına çizdiğimiz bir S'ti değil mi? Şu anda o S'in birini yukarıya doğru genişleteceğim. Bunu bu tarafa yapalım. Evet. Şimdi bu deseni iki türlü çizebiliriz. Hangisini yapsam diye kararsız kaldım da. Eğer bu dairemi şöyle geniş tutmuş olsaydım buralarda kullanacağım hataileri yarım bırakacaktım. O zaman hani dışına bir satır daha, yani cetvel çizgisi daha çizip oluşturacağımız bir desen olacaktı. Belki o zaman dışına küçük küçük tığlar, kuzuluklar yapacaktık. Şu anki çizeceğim desen öyle olmasın. Hatailerimiz serbest kalsın içinde. Hatırladığınız üzere klasik bir S. Sadece bu sefer yazının kenarına oturdum. Gidişatımıza göre yine nerede boşluğum var, helezonumla nereyi doldururum ya da yaprak kullanacağım yapraklarla, onları düşünüyorum. Şurada kocaman bir boşluğum oldu. Bu boşluğuma da nasıl bir sapla gelirim? Buradan mı çıksam? Bu geniş harekete göre buradan çıksam biraz kısa mı durur? Yoksa buradaki helezonumdan şöyle genişçe bir sap mı getirsem? Bunların hepsine iskelet üzerinde yine karar veriyoruz. Hadi hemen çiçeklerimizin yerlerini de iskeletlendirelim. Şu dışarıdaki alanı hiç taşırmamaya çalışıyorum. Hizalar tam dursun. Çünkü sonrasında bu çizgi olmayacak dışında. Bizim desenimiz kendi çizgisini belirlemiş gibi duracak. Şu tarafa birazcık nefes payı bırakacağız. Simetri eksenlerine yakın yapraklar yerine oradaki bir çizgi ya da simetri ekseni olduğunu kapatacak yarım bir hatayı koyduğumuzda burası bütünleştirdiğimiz zaman tam görünür. Çok daha güzel durur.
katlanılarak çoğalan bir desen olduğu etkisini azaltır. İşte bize dolu dolu bir alan. Şuraya da genişçe bir yaprak gelelim. Büyük bir yaprağım buradaysa bir tane daha tekrarlaması için şuraya da büyük bir yaprak koyalım. Renk ve görsellik dengesi için büyük bir yaprak, büyük bir yaprak. Desenin ileri kısmında da bir büyük yaprak daha. Zaten hani kullandığımız hataların yerleri öğrendiğimiz S'teki gibi klasik noktalarda. Hani karşılıklı dengeli. Bu her zaman aynı olacak anlamına gelmiyor. Farklılaştırabilirsiniz. Şimdi en basit şekil üzerinden gidiyoruz. Evet, şimdi bunu arkasını çevirip hata ilendirelim. Sonra buraya da temiz halini hata ilendireceğim. İskelet üzerinden kalsın. Ben şu köşeye de size yarım bırakılmış halini yapayım. Hata ilendirmeyi siz yapın. Zaten hatayı çizimlerini artık öğrendiniz. Sonra kendi hata ilendirdiğim şekli size aynı iskelet üzerindeki olan şekli atarım. Fotoğraf olarak. Kamera ayağına değiyor cetvel. O yüzden sürekli çekiştirip duruyorum. Evet. Şimdi bu tarafa da hani biraz önce söylediğim eslerin yarım kalmış şeklini yapalım. Eslerin değil, kenara kalan hata ilerin. Çok pardon. Yukarıdaki çizdiğim çizgiye de değiyor. Yanlara da, alt çizgiye de. Hadi yerleştirelim. Biraz önceki merkezsel hatayı başlangıçtı diye hayal etmiştim. Bu da simetri eksenli olsun. Şurası bizim simetri eksenimiz ya, bu artı noktası. Buradaki hatayım yukarıya baksın. Buradaki de bu tarafa baksın. Sap çıkmamıza gerek bile yok. Hatta şurayı daha büyük kullanalım.
Şuradan şöyle hareketli bir yaprak getirelim. Belki buraya da bir yaprak kullanabiliriz. Buraya çizdiğiniz iskeletteki tasarımlar aslında henüz tasarım değil. Beğenmediğiniz bir şey olduğu zaman da değiştirme şansınız olan bir hareketlilik var burada. Biraz daha büyütebilirim. Halker çizimlerinde dolu dolu durmasında desenlerin hiçbir sakınca yok. Şuradaki boşluğa ne getireyim diye düşünüyorum. Şuradan küçük bir hatayı yaprak grubu da olabilir. Buranın üzerine şurada çıkardığım gonca üzerine, yönlü hatay üzerine gonca da olabilir. Değiştirerek bakalım, deneyelim. Bir bunu denerim hata eğlendirirken, bir de şuradan getirebileceğim goncaları denerim. Siz de böyle sürekli arayış içinde desenlerinizi deneyebilirsiniz. Denedikçe de zaten daha iyi görünenini daha iyi bulursunuz. Belki şu çok uzun durabilir. Oraya başka bir şey yapabilirim hata eğlendirdiğim zaman. Evet, iki farklı örneğimiz olmuş oldu. İki farklı örnekten siz de kendinize birer tane çıkarabilirsiniz. Birini yapsam ya, 17 dakika olmuş. Hadi yapalım bakalım. Hangisini yapalım? Şunu mu yapalım? Şimdi katlıyorum. Aslında normalde bu alanı temize bir çekerim arkasından. Hatayı burada yerleştiririm. Buraya temizliğine çekeceğim. Ben şimdi direkt buraya yapacağım ki net bir görüntü ortaya çıksın. İskelet silinmesin diye. Birkaç sefer normalde siz temize çekin desenlerinizi. Şimdi ben ilk halini karşıya koymuş oluyorum. İyi görünüyor mu? Evet. Şimdi şu taraftaki desenin biz şu anki desenle alakası yok. Bu diğer taraftaki desen. Buranın üzerini kapatayım. Bizim desenimiz bu taraf şu anda. Bu simetri eksenli başlangıçlıydı. Hemen bir yönlü hata ile başlıyorum. İyi görünüp görünmediğini kontrol ediyorum.
Dışarıdan garip sesler geliyor. Fon müzik açsaydım keşke. Videoya çıkıyor mu bilmiyorum ama komşuda bayağı bir yaygara var galiba. Benim ucuna nasıl bir ucu taktım, sonunda çıtlıyor kalemin ucu. Evet. Detayları seçerken yine birbirlerine uyumlu olanlarını tercih edersiniz. Buraya bir merkezler mi koysak? Evet. Çok kalın oldu. Buraya daha büyük bir hatayı kullandım. Tabii burada alttaki görüntülerden dolayı hata illerimin nasıl göründüğünü göremiyorum. Sonra tekrar düzelteceğim temizlik çekerken. Helezonumu mesela şimdi buradan gelen bir yuvarlaklık var. Bunu düşünüyorum. Bu dönüşümü yaparken de içeriden en güzel şekliyle kırılması için sanki içindeki o helezonun yuvarlaklığını hayal ediyorum ve ona göre bir dönüş çıkarıyorum. Köşeye goncamı uzattım.
Aslında biraz uzunca durdu. Sonra açtığımdaki haline bir bakarım bunun. Yine hayal ediyorum. Simetri eksenim. Dönüşüm yaptım. Evet. Şimdi bir açıp bakalım. Bu iskeleti dolmuş hali böyle. Şurada bir boşluğum var. Onu da dolduralım. Küçük bir kalp koyarım hemen. Bu ilk çıkış hali arkadaşlar. Bunu ben bir daha temize çekerim. Bunda hoşuma gitmeyen ne varsa onu düzeltirim. Mesela benim biraz önce de çizerken söylediğim şu büyüklüğe göre üzerindeki kullandığım bence çok büyük. Biraz küçültülebilir. Hatalarınızı tabii ki tekrar düzelteceksiniz. Doluluk oranları iyi. Neye göre iyi? Mesela hani burada büyük bir hatayım var. Ortada kullandığım hatayı onlarla dengeli. Birbirine uzaklıkları mesela. Bunun burasında bu kadar mesafe varsa bu kadar mesafe var. Bazen yeni çizerken deseni bir tarafa yığma olayı çok yapılır. Hani çok bu tarafa sıkışır, burası dolu dolu olur, bu taraf çok boş kalır. Onlar yok. Hatalarınızı düzenleyip doluluklarını güzel ayarladığınızda mesela yaprakların şekline göre mesela burada bir yaprak var. 3 tane dilim var. Ama buna kocaman şöyle bir büyük yaprak koymuş olsak şuradaki diğer desenlerle hani hiç dilimi olmayan sadece bir yaprak koymuş olsak bu dilimlerle uyumlu görünmez. Ya da mesela burada var ama küçük boyutta olduğu için sanki hani şuradaki herhangi bir dilimi anımsatacağından dolayı gözümüze batmaz. Bu tarz dengelere dikkat ettiğinizde ya da şu sapların üzerine kullandığımız küçük yapraklar var ya onları çok büyük kullandığınızda şu detaylara göre onlar gözünüze batar. Şimdi ben bunun bir de düzeltilmiş halini köşe olarak size fotoğraflandıracağım. Siz hem böyle bir desen yani kenarları burada bitmiş bir desen hem de bitmemiş bir deseni bu haftaki ödeviniz olarak düşünebilirsiniz, çalışabilirsiniz. Anlamadığınız bir şey olursa tabii ki iletişimde olan öğrencilerimiz sorabilirler. İletişime geçmek isteyenler de dur şunu şöyle yapayım. WhatsApp üzerinden derslere katılmak isteyenler de altta verdiğim telefon numaramdan bana ulaşabilirler. WhatsApp'ta biraz daha birebir gidiyor. Burada anlattıklarımı öğrenciler bana gönderiyorlar. Ben düzenliyorum video eşliğinde. Tekrar geri göndermek suretiyle konular birazcık daha iyi anlaşılıyor. Bu desenler sürekli olarak çizdiğinizde, karşılaştığınız zorlukları atlatabildiğinizde ya da kafalarınızda oluşan soruları bu kağıt üzerinde giderebildiğinizde sizin elinizde oturacak. O yüzden de bol bol çizin, deneyin. Çirkinliği olsun, yanlışı olsun. Tekrar tekrar videoları izleyin. Görün en iyi neticeye ulaşacağınıza inanıyorum. Ben elimden geleni yapıyorum anlatırken detayları eksik bırakmayayım diye. Sizler de bu şekilde ilerleyeceksiniz.
İyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.